Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için birbirinden farklı 4 çeşit meze yapıyoruz. Ordör tabağında sunulacak şekilde sunmak istedim. Size de fikir olması için. Ayrıca özellikle muhammara ve humus tarifini Elif ve Ahmet çiftliği için çekiyorum. Onlardan özel istek gelmişti. Ben de tabii ki onları kırmadım ve çekmek istedim. O zaman ilk tarifimizi yaparak başlayalım. İlk olarak humusu yaparak başlıyoruz. Humus için malzemelerimiz var ama öncelikle ben humusa bir çanak yapacağım yufkadan. O nedenle bir adet yufkamı alıyorum. Arasına yani ikiye katlayacağım. Çok az zeytinyağı sürüyorum. Ve çok az üzerine de sürüyorum. Şimdi şöyle bir bardakla yuvarlaklar keseceğim. Şöyle bir cupcake kalıbım var. Şöyle bunların içine bunları oturtuyorum. Tam böyle çanak gibi olacak. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet, çanaklarım hazır. Önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Artan kısımları da asla ziyan etmeyeceğim. En son üzerine onlarla süs yapacağız. Şimdi fırına gidiyor. Evet, şimdi humusun yapımına geçtik. Haşlanmış nohutum var. Kimyon, sarımsak tozu ve bir diş sarımsak. Tuz kullanacağım ama hepsini kullanmayabilirim. Limon suyu, tahin ve eğer gerekirse kıvamını ayarlamak için biraz da haşlanmış olan nohutun suyunu ekleyeceğim. Nohutlarımı ekliyorum. Ve üzerine tahinimi, limon suyunu kapatıyorum ve güzelce karışana kadar hepsini çekeceğim robotla. Evet, humusumu robotumdan geçirdim. Ben biraz sulu seviyorum. Yani hani kıvamını. Ama siz eğer katı seviyorsanız nohut suyunu hiç eklemeyebilirsiniz. Direkt o koyduğumuz malzemelerle bir de çok böyle pürüzsüz istiyorsanız eğer kesinlikle nohutun kabuklarını tek tek ayıklamalısınız. Humusumuz hazır. Çıtırlarımız da fırından çıktı. Onları da size göstereyim. Şöyle çıtır kaselerimizde şöyle çok güzel kurudular. Şimdi bunları güzelce sunumuna hazırlayalım. Şöyle bir sıkma torbasına koydum. Ucuna da yıldız duy taktım. Sırma, işte bu çanaklarımın kenarlarından artanları yine fırında kızarttım. Aynı zamanda nohut kızarttım yağda ve bir de yeşil soğanlarım var. Şöyle geldim. Şöyle biraz bekledi dolapta. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet, humuslarımın süslemesini tamamladım. En son üzerine çok ince kıyılmış maydanoz koydum, çok az. Şimdi muhammara yapımına geçiyoruz. Evet, şimdi muhammaraya geçtik. Öncelikle ben sunum için baget ekmek aldım böyle ince. Onları verev bir şekilde kestim. Ekmeklerin üzerine zeytinyağı sürüyorum ve daha sonra fırına veriyorum. Baget ekmeklerine zeytinyağı sürdüm. Şimdi fırına gidiyor bunlar. Fırında kızartacağız güzelce. Öncelikle bayat ekmek, bir dilim bayat ekmek var burada. Bunu ıslattım ve suyunu sıktım. Bunu ekliyorum içerisine. Yine robotumun. Ve salça. Burada hem domates hem biber salçası var. Sarımsağımı ekliyorum. Ve 1 su bardağına yakın ceviz, pul biber, kimyon, kekik, karabiber, toz kırmızı biber, acı
ve sarımsak var yine toz şeklinde. Bunları da ekliyorum ve hepsini güzelce robotumdan geçiriyorum. Blenderımla güzelce çektim. Yani zaten kokusu inanılmaz güzel kokuyor. Of, size anlatamam. Evet, muammarımız da hazır. Ekmeklerimiz de fırından çıkacak ve sunum aşamasına geçeceğiz. Ekmeklerim fırından çıktı. Şimdi çıkan ekmeklerimin üzerine muammaradan sürüyoruz. Şöyle çatalla şöyle bir şekil vereceğim. Bütün hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle cevizim var. Cevizimden koyacağım bir tane. Bir tane maydanoz yaprağı. Şöyle bir tane de peynir koyacağım. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Muammara sunumum da bu şekilde. Şimdi mantar çanağında et meze yapımına geçiyoruz. Bu da değişik bir meze oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pişirdiğim dana eti var. Önce kendi suyunda pişti. Ondan sonra tatlıya birazcık su ekledim. O şekilde ceviz, sarımsak, tuz, kimyon, karabiber, zeytinyağı, bayat ekmek ve mantarlarım var. Biraz mantarların büyük olmasına özen gösterin. Çünkü neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Önce bir borcam aldım ve mantarlarımı bunun içerisine koyuyorum. Şöyle üzerine altına zeytinyağı sürüyorum. Evet, mantarlarıma zeytinyağı sürdüm. Şimdi biraz tuz ekliyorum. Çok az da karabiber ekledim. Şimdi fırında mantarlarımı pişireceğim. Şöyle etlerim var. Bunu döküyorum robotumun içerisine. Üzerine bayat ekmeklerimi ekliyorum. Üzerine cevizim var. Zeytinyağımı ekliyorum. Karabiber, kimyon. Tuz etimde de var. O nedenle tuz çok fazla atmayacağım. Şöyle 2 diş de sarımsak ekliyorum. Ve her zamanki gibi robotumla çekiyorum. Mantar çanağında et mezemin meze kısmını bir kasenin içerisine aldım. Üzerine çok az krema ekliyorum. Bunu unutmuşum malzemelerde söylemeyi. Bu arada mantarlarım da fırından çıktı. Limon suyunu ekliyorum çok az. Mantar çanaklarım biraz soğusunlar. Ondan sonra bu et mezemizi içlerine dolduracağız. Mantar çanağında et mezemizin sunumu için öncelikle dondurma kaşığına harcımı alıyorum. Şöyle ama tam doldurmuyorum. Eğer minik dondurma kaşığınız varsa daha sonra elimle şekil vereceğim. Şu şekilde oturtuyoruz. Üzerine ondan sonra yağlı kağıttan külah yaptım. İçerisine hardal koydum. Bununla ince bir şekilde şöyle sıkıyorum. Gelişi güzel. Şöyle dereotu oturtuyorum bir tane. Çeri domates koyuyorum. Bunun sunumu da bu şekilde oluyor. Mantar çanağında et mezemizin sunumu da bu şekilde. Şimdi haydari yapımına geçiyoruz. Öncelikle süzme yoğurdum var. Bunun içerisine zeytinyağımı ekliyorum. Tuzumu, kuru nanemi ve bir de sarımsak tozumu. Güzelce karıştırıyoruz
Salataları dekor olarak kullanacağım. Şimdi yapmış olduğumuz mezeyi sıkma torbama alıyorum. Haydari mezesi dolapta bekledi. Yıldız buğu çakmıştım ucuna. Salatalıklarımı da verev şeklinde kestim. Şimdi şöyle yapacağım. Bu şekilde döndüre döndüre sıkıyorum. Haydari mezemin sunumu da bu şekilde. Şimdi yaptıklarımızın hepsini bir arada görelim. Evet arkadaşlar, ben bütün mezelerimin sunumunu tamamladım. Hepsi bir arada da ayrı ayrı da tercih edebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Ben sadece ordör tabağında nasıl sunulabilir ona bir örnek vermek istedim sunum tekniği olarak. Yoksa siz tabii ki tabakta da sunabilirsiniz. Eminim ki çok güzel sunumlar yaparsınız. Eğer denerseniz içlerinden birini veya herhangi birisini benimle Instagram üzerinden paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.